Aşının vücuttaki bağışıklığı yaratması için dalak çok da önemli değil. Ama dalağı çıkarttığınız hastalarda bağışıklık sisteminin bir kısım fonksiyonunda aksama oluyor. Belki katı kurallar uygulanmıyor ama kesinlikle grip ciddi bir hastalık. Risk grubu diyebildiğiniz, bunun içinde belli yaşın üzerinde olanlar, diyabet hastaları, bağışıklık sistemini ilgilendiren romatizmal hastalıkları düşündüğünüzde bu hastaların hepsi grip aşısından aslında faydalanabilecek hastalar. Dolayısıyla onlara biz zaten grip aşısını öneriyoruz. Dalağın vücuttaki fonksiyonu ne? Dalağın yaşa bağlı olarak aslında değişen iki önemli fonksiyonu var. Bunlardan çocukluk çağlarında en önemli fonksiyonu aslında bağışıklık sisteminin hücrelerinin eğitildiği eğitim kampı diye özetlenebilir. İmmünitenin gelişmesinde çok önemli bir organ. Dolayısıyla çocukluk çağında dalak her zaman bizim cerrahi açıdan baktığımızda korumaya çalıştığımız bir organ. İkinci fonksiyonu, bu bütün ömür boyunca yaptığı, kan hücrelerinin vücutta yıkıldığı organ. Dolayısıyla ömrünü tamamlamış olan kırmızı hücreler, işte pıhtılaşma hücreleri, beyaz hücreler dalakta vücuttan genelde temizlenir. Bunların içindeki en önemlisi işte trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleriyle kırmızı kan hücreleri. Dolayısıyla hani iki birbirinden bağımsız ama ağırlıklı tabii kanla ilgili fonksiyonu var. Peki hocam, dalak çok sıklıkla alınıyor mu? Kaybedilen bir organ mı? İki sebeple dalak ameliyatları yapılır. Hatta aslında 3 sebeple diyeyim. Bunlardan bir tanesi, en sık sebep aslında trafik kazaları gibi travmalar. Dalak vücutta en kolay yırtılabilen organlardan. Dolayısıyla bir araç içi, araç dışı trafik kazasında dalak ameliyatıyla dalağın alınması gerekebiliyor. Bu eskiden çok daha sık yaptığımız bir ameliyatta ama şu an tomografi elimizde olduğu için dalak yaralanmasının derecesine göre dalağı olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Ama dalağın en sık alındığı ameliyat nedeni genelde travmaya bağlı oluyor. İkinci sırada dalağın kendi hastalıkları oluyor. Bunlar ağırlıklı olarak kan hücrelerinin yıkımı ile ilgili oluyor. Burada da dalak alınması artık eskisine göre çok azaldı. Çünkü bir takım yeni gelişmiş akıllı ilaç diye kategorize edilen immunglobulinlerle, başka hedefe yönelik ajanlarla hastalık tedavisi mümkün olduğu için şu an eskisi kadar yıkım yeri olarak dalağı alıp kan hücrelerinin sayısını artırmak artık eskisi kadar gerekmiyor. Ama hala alt bir grup hastada dalak kan hücrelerinin sayısını toparlamak için de alınabiliyor. Bizim ameliyat ettiğimiz hastaların içinde pankreasın gövde kuyruk bölümünü tutan tümörlerde pankreasın gövde kuyruğuyla dalağı besleyen damarlar ortak olduğu için dalağı da almamız gerektiği durumlar oluşabiliyor. Dolayısıyla bu kabaca 3 grup içinde dalak ameliyatı yapılıyor. Peki dalakla bu noktada aşı ilişkisi nasıl oluyor? Aşının vücuttaki bağışıklığı yaratması için dalak çok da önemli değil. Ama dalağı çıkarttığınız hastalarda bağışıklık sisteminin bir kısım fonksiyonunda aksama oluyor. Bunlara karşı dalağını çıkartacağını bildiğiniz bir hastalıksa dalağı çıkartmadan 2 ila 4 hafta evvel ya da plansız bir şekilde dalağı çıkartıyorsak 2 ila 4 hafta sonra hastayı aşılayarak dalağın eskiden yaptığı fonksiyonu tamamlamaya çalışıyoruz. Bunlar kapsüllü bakteriler dediğimiz bakterilere karşı olan bağışıklıkla ilgili olan kısımları. Yani hangi aşıların tekrarlanması gerekiyor bu durumda? Bu da biraz açıklayarak anlatacağım bir soru. Şimdi dalağı neden çıkarttığınız ve dalağı çıkarttığınız İnsan kaç yaşında diye de sorarak bakarsak aslında biraz genişliyor. Sadece dalağa ait olan aslında kapsüllü bakteri dediğimiz pneumokoksik pnömoni, bu akciğer enfeksiyonu, ağır bir akciğer enfeksiyonu. Buna karşı aşılamak gerekiyor. 5 yılda bir gerekirse tekrar da yapılabiliyor ama ömür boyu yeterli olduğu da düşünülen aşılardan biri bu. Diğeri menenjite sebep olan İki tipi bulunan meningokoksik menenjit, Neisseria. Bunun da aşısını 5 yılda bir tekrar etmek gerekiyor. Bir de Haemophilus influenza B dediğimiz HIP diye kısaltılan bir gene kapsüllü bakteriye karşı aşı yapılması gerekiyor. Dolayısıyla aslında standart dalak yüzünden yaptığımız bu 4'ü. Ama bunun dışında dalağın çıkartılması
eğer bir kanser ameliyatı nedeniyle yapıldıysa kanser hastaları da belli bir immün açıdan riskli hasta grubuna girdiği için bu aşılara ek yaptığımız aşılar da oluyor. Bunları kafamıza göre değil, Amerika'daki bu CDC dediğimiz Hastalık Kontrol Merkezi'nin ACIP diye bir aşılarla ilgili tavsiye önerilerinde bulunan grubunun tavsiyeleri çerçevesinde enfeksiyon hastalıkları hocalarımız tarafından yönlendirilerek yapıyoruz. Burada mesela örnekle anlatmaya çalışayım. Ameliyat ettiğiniz hasta kanserse kanser yüzünden yaptığınız mesela yıllık grip aşısını da yapmakta fayda var. Şu an onunla birlikte bir RSV salgını var. Onun da aşısı var. Zona'nın aşısı var. Bunları kanser hastalarında zaten dalaktan bağımsız önerebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer dalağın çıkma sebebi pankreas kuyruğundaki bir tümörse bunlar da ek olarak yapılabiliyor. Bunun haricinde ameliyatı yaptığınız kişi mesela 65 yaşın üzerindeyse onun da kendine göre ek aşıları yapılabiliyor. Bunları yaparken o noktada mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları uzmanının tavsiyesiyle hangi aşıları ne zaman kaç tanesini bir arada yapacağınıza bir küçük takvim oluşturarak yapmak lazım. Çoğunu bir arada aslında yapabiliyorsunuz ama birbiriyle uyumsuz olan bir iki tanesi var. Onları birbirinden ayırarak yapmakta mutlaka fayda var. Grip aşısı dediniz ve şu anda da grip döneminden geçiyoruz. Evet. Çok ciddi de bir grip salgını geliyor. Doğru. Uyarıları yapılıyor. Bu noktada o zaman grip aşısı olmalılar değil mi? Dalağa alınanlar ve özellikle pankreas kanseri tedavisi görenler. Kesinlikle. Şimdi dalağını anlattığım gibi çıkartmak zorunda olduğumuz hastaların dışında risk grubu diyebildiğiniz, bunun içinde belli yaşın üzerinde olanlar, diyabet hastaları, bağışıklık sistemini ilgilendiren romatizmal hastalıkları tedavisi nedeniyle onları da katıyoruz. Ya da kanser hastalarını düşündüğünüzde bu hastaların hepsi grip aşısından aslında faydalanabilecek hastalar. Dolayısıyla onlara biz zaten grip aşısını öneriyoruz. Dalağı alma nedenimiz işte kanserse ya da belli bir yaşın üzerindeyse o hastaları da standart olarak biz grip aşısını öneriyoruz o sene. Onu yıllık tekrar etmek gerekiyor ama. Halk arasında gribi önemsememek gibi bir yanlış algımız var mı sizce? Var. Grip aslında çok ağır olabilen bir hastalık. Bizim hani viral ve bakteriyel hastalıkları birbirine karıştırdığımız tabii alanlardan biri grip. Ama şu an biliyorsunuz son işte Covid pandemisiyle baktığınızda hani Covid çok ağır bir dünya üzerinde iz bıraktı ama İspanyol gribi diye baktığınızda aslında o dönemde milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan çok ağır bir formda geçen bir hastalık olarak geçmişti grip. Şu an eskisi kadar önemsenmiyor. Covid de ilk yılları kadar şu an ciddiye alınmıyor diyeyim. Öldürücülüğü de hastalıkların zaman içinde genel olarak azalma eğrisi gösterir. İnsanlar da onunla yaşamayı bir şekilde öğrenirler, korumayı öğrenirler. İşte aşılar gelişir, ilaçlar gelişir. O yüzden hani ilk baştaki kadar belki katı kurallar uygulanmıyor ama kesinlikle grip ciddi bir hastalık. Genelde biz hastaları bu konularda da bilgilendiriyoruz ve hani ön alıcı bir şekilde tedbir almayı genelde teşvik ediyoruz. Genelde hastaların aslında bilgilendikten sonra çok büyük bir uyumu oluyor. Bilmemekten doğan bir imkanları bilmemek, ciddiyeti bilmemek bunların hepsi aşılanmamaya doğru gidebiliyor. Ama biz hani, olabildiğince bunları bilgilendirmek suretiyle aşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir de bir enteresan bir şekilde Covid sırasında aşı karşıtı bir davranış belli bir grup içinde oldu. Bazı insanlar bunu aktif olarak teşvik ettiler. Bu çok yanlış bir şey. Yani sanki bugüne kadar kızamık aşısını, çiçek aşısını sorgulayan bir halktık da bir anda Covid aşısında işte bu mRNA aşılarının mekanizmasını tartışır olduk. Yani bunlar bilim dışı kaygılara dayanıyor. Dolayısıyla hani buradan da yeri gelmişken söyleyeyim yani kategorik olarak yanlış bir şey. Aşı çok faydalı bir şey. Pasif bağışıklık sağlıyoruz bu şekilde. Aktif bağışıklık da sağlayabiliyorsunuz ama aşıyı mutlaka bir uzmanla görüşerek doğru olduğu yerde kullanmaya çalışmak lazım.